gelgitlerde oluşan yüksek baskıyı kazıklı pontonlar yaparaktan mevcut zincirlere fazla yük bindirmeden pontonlarımızı sadece yukarı aşağıya gidiş gelişlerine organize edip stabil bir şekilde pontonları koruma altına alabilmektir. Bu sayede tekneler de bağlı olduğu yerlerde daha güvenli bir şekilde kalabilecek. Kazık bağlantısı yapacağız pontonlarla ilgili. Onun için dışarıdan bir takviye alacağız tabii ki. Çakılması ile ilgili bir teknemiz mevcut olacak. O tekneyle ilgili kazıkların çakılması uygun yerlere. Sonra aşağıda bir tonus sistemi var. Beton bloklardan oluşan. Bunların birbirine bağlantısı gerekiyor. Diğer karşı tarafla bu tarafa bağlanan teknelerin dolayısıyla karaya fazla yanaşmaması için o tonusların birbirine kolektörle bağlanması gerekiyor. Onları su altında yapacağız kilitlerle. Yani su üstünden de tabii takviye alacağız mecburen. Çünkü aşağıda ağır tonozların çekilmesi, ırgat kullanılacak, crane kullanılacak. Tabii bu için de biraz çalışma gerekecek ama bu başarılı olacağımızı ümit ediyorum yani. Marinamızın en önemli yatırımlarından bir tanesi olarak nitelendirebileceğimiz yüzer iskelelerimizin, yani teknenin bağlı olduğu yüzer iskelelerimizin bölümündeyiz. Burada size bahsetmek istediğim en önemli nokta, yüzer iskeleler iki şekilde bağlanabiliyor. Bunlardan bir tanesi su altında tonos sistemleriyle bağlanabiliyor, zincir sistemleriyle veya yanında görmüş olduğunuz gibi, sağımda görmüş olduğunuz gibi kazık sistemiyle. Neden kazık sistemi? Kazık sistemi aslında tercih etmemizin sebebi normalde yatırım maliyeti çok daha yüksek olmasına karşın bir su altındaki tonoz bloklarıyla ve zincirlemelerle bir yüzer iskeleyi bağlamakla su altında yapılanmayı daha kalabalık hale getirmek yerine sadece belli mesafelere kazık çakaraktan çevrecilik olarak da önemli kazanımlar elde ettiğimize inanıyoruz ve bu gerçektir zaten. İkincisi de kazıklar yüzer iskelelerin stabilitesini artırıcı faktörlerdir. Yani herhangi bir solugan ve bir dalga olması durumunda kazıklarımız mevcut pontonu sadece yukarı ve aşağıya oynaması vaziyetiyle herhangi bir salınım yapmasını engellemektedir. Bu sebepten dolayı kazıklar tercih edilmiştir. Bunun dışında marinamızda kazıklar pontonu tutuyor ama tekneleri ne tutuyor? Bu da daha çok mat mooring, yani Akdeniz bağlama tonos sistemi dediğimiz bir bağlama sistemiyle gerçekleştirmekteyiz. Bunlar da su altında teknelerin belli bir açısına göre su altında yerleştirilen beton blokların üzerine bağlanan ana beden zincirlerden çekilen tonos halatlarıyla bağlanması sebebiyle teknenin bir tarafı kıç veya baş tarafından pontona bağlanması ve diğer taraftan da tonos halatına bağlanıp stabil hale gelmesini sağlamaktayız. Dediğim gibi bunun adı mat mooring'tir. Akdeniz çanağında genellikle bağlama sistemi olarak bu tercih edilmektedir.